Herkese merhaba. 2020 yılının Ağustos ayında boyadığım bu küp vazoları buradan taşınan ve bu güzellikleri arabasına sığdıramayan bir arkadaşım kendin yap ve geri dönüşüm işlerini çok seviyorum diye bana vermişti. Özellikle de şu küçük olanı ilk gördüğümde buna dekupaj harika olur demiştim. Hatta o yüzden ilk katını normal akrilik beyaz renk boyayla boyamıştım. Boyasını yapıp bitirene kadar dekupaj yapmaktı niyetim ama sonradan aklıma bunun üzerinde başka şeyler denemek fikri gelince dekupajdan vazgeçtim. Diğer vazoyu da aynı akrilik boyayla önce komple beyaz renk boyadım. Daha sonra da desenli kısımlarını altın renk sprey boyayla boyadım. Üçüncü küp vazoyu ise komple altın renk sprey boyayla boyadım. Kuruyunca şeffaflaşan tutkal içerisine biraz altın renk toz sim döküp karıştırdım ve yaptığım bu karışımı hemen ince fırça yardımıyla gördüğünüz şekilde sürdüm. Yine sim. Evet, ışıltıyı sevdiğim için projelerimde toz simleri kullanmayı da çok sevdiğim doğrudur. Bu vazonun da beyaz kısımlarına şeffaf tutkal sürdüm ve tutkal sürdüğüm yerlere kurumadan hemen beyaz toz sim döktüm. Yalnız tam vazonun üst beyaz kısımlarına tutkalı sürerken altın renk boyadığım desenli kısımların birkaç yerine fırça değince silmeye kalksam boyasına zarar veririm diyerek altın renk boyadığım kısımlara mecburen komple tutkalı sürdüm. Ve tutkal kuruyunca maalesef ki o güzelim altın rengi koyu altın gibi bir renk oldu. Elimde başka altın renk boya da olmadığı için öylece bıraktım. Aslında son hali çok kötü olmadı bence ama yine de tam olarak içime sinmedi. Yeni boya aldığımda o kısmını tekrar boyarım sanırım.
Evet, videonun başında gördüğümüz, hani ilk gördüğümde buna dekupaj yapmalıyım diye düşünüp başladığım ve sonrasında aklıma başka bir fikir geldi dediğim küp vazoda sıra. Bu elimdeki bildiğiniz file çanta. İşte bunu kesip küp vazoya ve kapağına yapıştırmaktı fikrim. Bel ağrımdan dolayı biraz uğraştırdı beni. Tam ben bununla uğraşırken baktım ki annem gelmiş. Hemen oturttum annemi masaya. Önce ona tarif ettim. Sonra fileyi kestik ve siyah bir iple dikilecek yerlerini tutturdum. Daha sonra da gördüğünüz gibi annem dikti. Evet, bu şekilde yaptıktan sonra filenin sertleşmesi ve yapışması için buna da gördüğünüz gibi komple tutkalı sürdüm. Bu arada unutmadan benim bu tarz işlemlerde kullandığım tutkallar ya boncuk tutkalı oluyor ya da kraft tutkalı. Bu kullandıklarım hep su bazlıdır. O nedenle de genelde tutkala biraz su eklerim ben. Bu şekilde hem tutkalı çoğaltmış oluyorum hem de fırçayla sürümü kolaylaşıyor benim için. Ertesi günü sabit durması için ağız kısmına bağladığım ipi söküp o kısmına tekrar tutkal sürdüm ve o da kuruyunca fazlalık olan fileleri maket bıçağını kullanarak kestim. Aynı işlemleri kapağına da uyguladım.
vazoya elbette ki birçok renk yakışırdı ama ben bembeyaz olsun istedim ve tabii ki de ışıltılı. Bugüne kadar birçok farklı markaya ait sprey boyaların beyaz rengini kullandım. Kapağında beyaz yazıyor ama kullandığımda bildiğimiz kırık beyaz ya da krem gibi bir renk oluyor. O nedenle sürekli farklı markaların beyaz renklerini alıp denerim hep. Bunu da Hepsi Burada web sitesinden kızım pamuğa mama alırken tesadüfen görmüş ve almıştım. İlk bunda denedim. Hem renk olarak hem de kuruma süresi ve görünüm olarak çok beğendim. Ayrıca aylar oldu bunu yapalı ve kesinlikle gördüğünüz gibi sararma da olmadı. Uygulama sonrasında sararma olmayan ve rengi de bembeyaz olan sprey boya arayışında olanlara bunu denemelerini kesinlikle tavsiye ederim. Boyanın adı Beta. Kodlayayım hatta: Balıkesir, Edremit, Trabzon, Adana ve kutunun üzerinde beyaz eşya boyası diye yazıyor. Sanırım fiyatı da 20-25 TL arasındaydı. Ve son olarak vazoya komple taş vernik sürüp hemen yine beyaz toz sim döktüm. Evet, bu videomuzun da sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. En kısa sürede yeni videoda görüşmek dileğiyle. Hepimiz için sağlıklı, mutlu, mucizelerle dolu günler diliyorum. Aşk ile kalın.